Merhaba arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Mezurumu da aldım. Artık santimi hazırlama zamanı. Hırkamızı çalışırken biliyorsunuz bedenleri vermiştim. Tekrardan bir üstünden geçmek istiyorum. Small beden, yani 36-38 bedenin şuradaki sırt kısmındaki beden genişliği 46 santim olacak arkadaşlar. M beden olanın 38-40 beden, yani genişliği 50. Large bedenin 42-44 beden oluyor, 56 santim. X large olan 46 ve 48 beden aralığındaki 61 santim. 2X large olan 52 ve 54 beden arası 67 santim. 3X large da 70-72 santim gibi çalışabilirler. Şimdi mezroyu kullanırken hemen bakıyorum. Bakın 2, şuradaki noktamda benim 1. Burası 1. Bazı mezrolarda şurayı 0 olarak kabul ediyor. 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Ama benimkinde şurası 1 olduğu için sorun yaşamıyorum. Örgünüzü sizler şöyle yatıracaksınız. Şöyle şuradaki burkulmaları tabii ki düzeltmeniz gerekiyor ama örgüyü açmamanız gerekiyor. Ona dikkat edin. Hemen şuradaki koldan itibaren bakın şöyle yavaş yavaş örgüyü açmadan santim hesabını alacaksınız masanızın üzerinde. Böyle de alabilirsiniz ama açmamaya lütfen dikkat edin. Sadece örgünün üstüne otursun mezrunuz. Diğer kol arka beden ayrımına kadar. Bakın benimkisi burada 50 santime gelmiş. Yani M bedeni. Bu arada angora olduğu için çalışmamızı yaparken bazı arkadaşlarım şunu diyebilirler. Ben large bedenim ama dar seviyorum. O zaman 50 beden çalışabilirler. 50 santim çalışabilirler. Şimdi ben bu çalışmayı yaparken artık istediğim ölçüye geldiğime göre sizlere kolu açılımını anlatabilirim. Yapacağımız işlem burada. Çalışacağımız ilmekler. Ne demiştik? Arttırmalarımız vardı. Her 4 sırada bir ne yapıyorduk? Birer tane örgünün birinci ilmeğinden sonra artışımız oluyordu 10 kere. Daha sonra da hatta şöyle diyelim 4 kere demeyelim de her iki ön sırada, yani birinciyi ördük, arkadan geldik. İkinciyi ördük, arkadan geldik. Burada arttırma var. Bunu 10 kere tekrarlıyoruz. Daha sonrasında önden geçişimizi 3 kere. Birinci sırayı ördük, arka sırayı ördük, 1 dedik. İkinci sıra için birinci ön sırayı ördük, arkayı ördük, 2 dedik. Üçüncü ön sırayı ördük, arkadan geldik. Dördüncü ön sıraya başlarken işte bir tane daha artış yapacağız. Bu da hani göğüs bölümünün geniş olan arkadaşlarım için, bedeni daha büyük olan arkadaşlar için geçerli. Yapacağınız tek şey örgüde yapmanız gereken sürekli üstünüzde prova etmek. Onun dışında hiçbir problem yok. Şimdi istediğiniz santim hesabına geldiniz ve örgünüzün ön yüzündesiniz. Burası kol. Yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Birkaç sıra boyunca, bu arada hemen kontrol ediyorum. Arttırma alanımda mıyım? Hayır. Bakın arttırma alanında değilim. Daha evvelki alanda arttırma yapmışım. Şimdi bu benim şurası örgünün birinci sırası. İkinci sırasını öreceğim. Arka tarafa geleceğim. Tekrar arttırma alanında olacağım. İlmeklerimi de vermek istiyorum o yüzden size. Birinci ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, katlara dikkat ediyoruz. 13. Ben bunu karanlıkta ördüm son sırasında, kusura bakmayın. Şöyle, evet. 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, bakın 28, 29 dediğim tam şu orta noktası bizim ajurları arttırdığımız alan. Bunu bırakıyorum. Örgünün hemen arka sırasına geçiyorum. Burada kolla ön bedeni ayırmış oldum. Bunları birkaç sıra boyunca bu şekilde öreceğim. Bakın arka sıradayım. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. Ön sıraya geçtiğimde arttırma işlemimi yapacağım. Çünkü sırası üstüne gelecek. Bunlara dikkat edin. Bir kere de arttırma yaparsak çok keskin bir artış olacak. Onu istemiyoruz. Boyun kısmından itibaren zaten keskin artışımızı yaptık. O bizim için gerekliydi ama bundan sonra artık dekolte bölümünün artışları oluyor. Ve daha sonra göğüs ve karın bölgesine doğru geleceğiz. Burada da artışlara devam edip etmemek sizin vücut tipinize bağlı olacak. Bazı arkadaşlarım da karın ve basen kısmı çok geniş olabiliyor. Onlar ne yapacaklar mesela? Omuzları dardır. Arttırma işlemine devam edecekler. Önemli olan böyle sımsıkı bir hırka olmasın. Klasik, normal bir bayanın gardırobunda olması gereken siyah etek gibi düşünün. Siyah kazak gibi düşünün. Beyaz gömlek gibi düşünün. Bu da klasik bir hırka. Hani renginden dolayı da, hatta rengi içinde şöyle küçük bir atraksiyon da yapabilirim sizlere. Belirli bir alandan sonra siyaha doğru geçiş yapabilirim bu sene. Bu geçişler çok çok moda. Bir bakalım neler yapabileceğiz. Şimdi buradaki alanda bakın, arttırma alanıma geldim. Arttırma alanım için hemen ilk ilmekten sonra ikinci ilmeğimi gizli ilmek olarak alıyorum. Arttırma alanlarıma dikkat ediyorum. Şimdi bundan sonra hepimizin aslında ilmek sayısı değişecek. Şuradaki ön bedenin şu an ördüğümüz yer de değişecek. Dediğim gibi kiminin göğüs bölümü daha geniş olabiliyor. Kol kısmı daha geniş olabiliyor. İşte orada siz bedeninize göre üstünüzde böyle hemen ölçtüğünüz takdirde hiçbir sorun yaşamayacaksınız ve hazır örgü gibi örgüleriniz çıkacak ortaya. Ben gene de bakın ikinci sırayı örüyorum. Bu arada burada kaç sıra öreceksek diğer yerlerde de aynı sıra öreceğiz. Ona dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Eksik ya da fazla örmeyeceksiniz. Hemen bakın şurada artık ayrıldığımız iyice belli. Ne yaptık? Birinci sırayı ördük. İkinci sırayı tamamladık. Ön yüzden sayıyorum şu anda. İkinci ön sıra. İkinci arka sıra bakın. Bu işlemi şöyle bir 3 parmak kadar çalışmak istiyorum. Hemen sırasında sizlere birazdan söyleyeceğim kısmet olursa. Dediğim gibi önün arttırmasını tamamladık. Buranın ilk iki sırasını ön sıradan sayınca ilk iki sırası, ama toplamda şu an dördüncü sırayı dönüyorum. Dördüncü sırasını tamamladım. Ve böylece koldan ön bedeni ayırmış oldum. Şu şekilde. Şuraya dileyen arkadaş ayraç koyabilir ama artık gerekli değil. Bakın gayet ayrı bir vaziyette duruyor. Şimdi buradan itibaren bir sonraki sırada ben şuradaki ilmeklerimi, kolun ilmeklerini başka bir ip ile alacağım. Buradaki alana kadar çıkartacağım. Ve kolu böyle ön tarafa alacağım ki artık onunla işim yok. Kimi arkadaşım çalışmasını yaparken önce kolları örüyor. Daha sonra alt bedeni çalışıyor. Ben en sona bırakıyorum kolları. Özellikle bu model içinde şuradaki alanın yüksekliği gerekli zaten bir miktar. En azından şu kadar bir alanda.
kolun ilmeklerini de oradan alacağımızdan dolayı ön beden, daha sonra arka beden aynı sırada ve tekrar kolun ilmeklerini alıp diğer ön bedene alacağım ve alt kısmını kapatacağım. Kollar yukarıda kalmış olacak. Sadece alt bedenim olacak. Alt bedeni de hemen ördükten sonra kollara geçeceğiz sizlerle beraber ki bizi şu an bekleyen, en son bekleyen ön patlarımız olacak. Onların nasıl olduğunu açıklayacağım. Hepinize kolay gelsin. Biliyorum videolarınızı bekliyorsunuz. Muhakkak açıklama listelerine, oynatma listelerine bakın. Açıklama kısmına oynatma listelerini ekliyorum. Hepinize hayırlı cumalar. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.